Ne olursa olsun bil ki senden asla vazgeçmem. Ben de senden asla vazgeçmem. Her şeyin üstesinden ancak birlikte gelebiliriz. Sadece her zaman yanımda ol. Tüm zorluklara ve Bora'nın sürekli baskısına rağmen, Cihan ve Alya mücadeleyi bırakmıyorlar. Çevrelerindeki durum giderek daha da zorlaşıyor, ancak artık pes etme haklarının olmadığını çok iyi anlıyorlar. Alya için bu özellikle acı verici bir dönem, çünkü hayatı aslında kendi oğluyla birlikte olma fırsatı için sürekli bir mücadeleye dönüşmüş durumda. Denizden ayrılık ona büyük acı ve umutsuzluk veriyor, ancak bu durumda bile kararından geri adım atmıyor. Cihan sürekli onun yanında. Alya'nın durumun hala değişebileceğine olan inancını kaybetmemesine yardımcı olan onun desteğidir. Onu korkuları ve deneyimleriyle yalnız bırakmıyor. Alya için sadece ona sempati duyan değil, aynı zamanda tüm zorlukların üstesinden onunla birlikte gelmeye hazır birinin yakınında olduğunu hissetmek çok önemli. Sadece birlikte olup biten her şeye dayanabileceklerini anlıyor. Bu sırada Boran Alya'ya baskı yapmaya devam ediyor ve durumu kendi çıkarları için kullanmaya çalışıyor. Boran geri adım atmayacak ve durumu yeniden kontrol altına almanın her yolunu arıyor. Bu yüzden Alya'ya sert bir şart öne sürüyor. Deniz'in onunla kalabilmesi için Alya'nın Cihan'ı tamamen terk etmesi ve onunla ilişkisini kesmesi gerektiğini söylüyor. Boran için bu, sadece ikisini de cezalandırmak değil, aynı zamanda kendi kurallarına uymaya zorlamak anlamına geliyor. Oğlunu kaybetme korkusunun Alya'yı bu şartları kabul etmeye zorlayacağını umuyor, ancak Alya bu talebi kabul etmiyor. Böyle bir adımı kabul ederek Boran'ın hayatını manipüle etmeye devam etmesine izin vereceğinin farkında. Deniz'i görme fırsatını kaybetme korkusuna rağmen kararından vazgeçmiyor. Kendi onurunu korumak ve birinin şantaj yoluyla hayatını kontrol etmesine izin vermemek onun için önemli. Cihan bu şartı öğrenince, Bora'nın sadece baskı ve manipülasyon nedeniyle hareket ettiğine daha da ikna oluyor. Alya'nın şu an ne kadar zor durumda olduğunu anlıyor ve bu nedenle ona destek olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Tam bu anda Cihan, Deniz'in yakında konağa döneceğine ve yanlarında olacağına dair ona söz verir. Cihan için bunlar sadece destek sözleri değildir. Bunu kendi yükümlülüğü olarak algılar ve bu sözü yerine getirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya karar verir. Bu sırada Deniz, etrafında olup bitenleri yavaş yavaş anlamaya başlar. Annesinden tekrar uzaklaştırıldıktan sonra kafası karışır ve kırılır. Çocuk kandırıldığını ve en çok birlikte olmak istediği kişiden çok uzakta olduğunu fark eder. Bu, çocuk için çok zor bir deneyim olur. Etrafındaki insanlara güvenemeyeceğini hissetmeye başlar. Deniz'i beklenmedik bir karar almaya zorlayan da bu duygulardır. Kaçmaya karar verir. Tam bu sırada Cihan, çocuğun kalabileceği bir yer bulmaya çalışmaktadır. Cihan Alya'nın daha önce kendisine anlattığı bilgileri dikkatlice analiz eder ve o evin tam olarak nerede olabileceğini anlamaya çalışır. Yolda ilerlerken, yol kenarında küçük bir figür aniden dikkatini çeker. İlk başta kim olduğunu anlamaz. Ancak yaklaştıkça karşısında korkmuş ve kafası karışmış bir Deniz'in durduğu anlaşılır. Çocuk için bu karşılaşma gerçek bir kurtuluş olur, çünkü güvendiği birini görür. Cihan hemen Deniz'i alır ve onu sakinleştirmeye çalışır. Şimdi en önemli şeyin çocuğu en kısa sürede Alya'ya geri götürmek olduğunu anlar. Zaman kaybetmeden Cihan onunla birlikte konağa geri döner. Sonunda konağa vardıklarında Cihan'ın sözünü tuttuğu anlaşılır. Oğluna ait olduğu yere, Alya'nın yanına geri getirdi. Bu Alya için büyük bir rahatlama anı oldu. Tüm korku ve endişelerden sonra, oğluna tekrar sarılabiliyordu. Bu an onun için çok önemliydi, çünkü mücadelelerinin boşuna olmadığını gösteriyordu. Ancak ertesi sabah yeni bir gerilim ortaya çıktı. Deniz'in dönüşünden sonra gelen sakinlik kısa sürdü. Boran polislerle birlikte konağın kapısında belirdi.
Oğlunu geri istedi ve çocuğun burada olduğundan emindi. Onun ortaya çıkışı hemen bir endişe ortamı yarattı, çünkü herkes durumun tekrar hızla tırmanabileceğini anlıyordu. Alya çok endişeliydi, çünkü Deniz'in tekrar kaçırılmasından korkuyordu. Bora'nın hedeflerine ulaşmak için her türlü eyleme kalkışabileceğini çok iyi biliyordu. Ancak Cihan sakin kalmaya ve paniğe kapılmamaya çalıştı. Alya'yı kendisine güvenmeye ikna etti ve kimsenin çocuğu bulamayacağına ve bu evden alamayacağına dair güvence verdi. Bundan sonra Cihan, polisle ve Boran'la konuşmak için kapıya gider. Kendinden emin bir şekilde oğullarının konakta olmadığını söyler. Bora'nın oğlunun burada olduğuna dair gerçek bir kanıtı olmadığı için polis sadece onun sözlerine dayanarak hareket edemez. Buna rağmen polis, konağın arazisini incelemeye karar verir. Birkaç oda ve koridoru kontrol ederler, ancak Deniz'in izine rastlayamazlar. Bunun nedeni Alya ve oğlunun varlığını sadece birkaç kişinin bildiği odalardan birinde saklanmış olmalarıdır. Bu nedenle arama sonuç vermez, şüphelerinin doğruluğunu teyit edemeyen polis, konağın arazisini terk etmek zorunda kalır. Bu sefer amacına ulaşamayan Boran da onlarla birlikte ayrılır. Kapı tekrar kapandıktan sonra Cihan eve döner ve Alya'ya ayrıldıklarını söyler, ancak bundan sonra bile Alya gergin kalır. Böyle bir durumun her an tekrar yaşanabileceğini anlar. Cihan onun durumunu görür ve ona destek olmaya çalışır. Cihan birkaç gün içinde Deniz'in velayetiyle ilgili mahkeme duruşmasının yapılacağını Alya'ya hatırlatır. Cihan Alya'nın oğlunun velayetini tamamen alma şansının yüksek olduğuna inanmaktadır. Ayrıca Bora'nın geçmişinden mahkemede ona ciddi zarar verebilecek bazı delilleri de vardır. Yaşadıkları tüm olaylardan sonra, Cihan ve Alya sürekli mücadelenin onları kendi hayatlarını neredeyse unutturduğunu fark etmeye başlarlar. Sadece tehlike çatışmalar ve Deniz'i nasıl koruyacakları hakkında düşünmüşlerdir. Bu yüzden birlikte olmanın tadını çıkarmayı bırakmışlardır. Bu nedenle akşamleyin durumu en azından biraz değiştirmeye karar verirler. Bu akşamı sakin bir şekilde ve sürekli sorunlar hakkında konuşmadan geçirmeye karar verirler. En azından kısa bir süre için hayatın sadece mücadeleden ibaret olmadığını hissetmek isterler. Tüm bu olaylar, durumlarının ne kadar karmaşık hale geldiğini bir kez daha göstermektedir. Ancak tüm zorluklara rağmen, Cihan ve Alya hedeflerinden vazgeçmezler. Birbirlerini desteklemeye devam ederler ve tüm zorlukların üstesinden gelebileceklerine inanırlar. Onların birlik ve karşılıklı destekleri, Deniz'i korumalarına ve hayatlarına yeniden huzur getirmelerine olanak tanıyor.